Merhaba Gizemli Arşiv 13 takipçileri. Bugünkü videomuzda sizi tarihin tozlu sayfalarında gizlenmiş, hatta bazılarına göre bilinçli olarak unutturulmuş medeniyetlerle tanıştıracağım. Bu sadece tarihi bir merak konusu değil, belki de geçmişteki büyük bir gerçeğin üstü örtülüyor. Peki neden? Kimin işine yarar bu unutkanlık? Ve bu karanlık sis perdesinin ardında ne yatıyor? Bazı medeniyetler öylesine iz bırakmıştır ki yok sayılmaları imkansızdır. Piramitler, antik şehirler ve kalıntılar hala ayakta dururken bu medeniyetler tarih kitaplarının baş köşesindedir. Ama bazıları sanki hiç var olmamış gibi. Arkeolojik bulgular, kadim metinler, halk anlatımları ve eski haritalar bu medeniyetlerin varlığını işaret etse de neden resmi tarih onları yok sayıyor? Bu sadece bilgi eksikliği mi yoksa kasıtlı bir unutulma operasyonu mu? Tartaria. Haritalarda var, tarihte yok. Tartaria, 16. ve 17. yüzyıla ait Avrupa haritalarında sıkça rastlanan devasa topraklara yayılmış bir imparatorluk olarak geçer. Sibirya'dan Çin'e, hatta Doğu Avrupa'ya kadar uzandığı iddia edilen bu medeniyet 18. yüzyılın sonlarına doğru bir anda haritalardan ve tarih kitaplarından silinmiştir. Tarihi gravürlerde dev kubbeli yapılar, yıldız formlu şehir planlamaları ve elektrik iletimi sağladığı iddia edilen Tartaria kuleleri resmedilmiştir. Petersburg, Moskova ve bazı Doğu Avrupa şehirlerinin altyapılarında bu yapılara benzer sistemlerin bulunması teorisyenlerin dikkatini çekmiştir. Özellikle ABD'deki World's Fair fuar alanlarında görülen neoklasik ve devasa mimari yapıların aslında Tartaria döneminden kaldığı ve restorasyon süsüyle sergilendiği öne sürülmüştür. Kayıtlarda bu tür yapılar bir günde inşa edildi gibi mantık dışı ifadelerle tanımlanır ki bu da üstünün örtülmüş bir geçmişe işaret eder. Bazı araştırmacılara göre Tartaria'nın bilgisi bugünkü enerji, iletişim ve mimari sistemlerinin temellerini kökten sarsacak kadar ileriydi. Örneğin Tartaria kuleleri adı verilen yapılar kablosuz enerji iletimi sağlıyor olabilir ve bu teknoloji bugünkü elektrik şebekelerini gereksiz hale getirecek kadar devrimsel olabilirdi. Ayrıca yıldız hizalamalı şehir planları, jeomanyetik enerjiyi kullanan mimari yapılar ve neredeyse sıfır maliyetli enerji sistemleri modern şirketlerin ve otoritelerin çıkarlarına aykırıydı. Eğer bu bilgiler ortaya çıksaydı bugünkü enerji endüstrisi, şehir planlaması ve hatta siyasi güç dengeleri alt üst olabilirdi. Bu yüzden bazı çevreler Tartaria'nın sadece fiziksel varlığını değil, kolektif hafızalardaki izlerini de silmeye çalıştı. Belki de ortadan kaldırılan sadece bir uygarlık değil, tüm insanlığın gelişimini hızlandırabilecek bir bilgi birikimiydi. Ancak bilgi her zaman tamamen yok edilemez. Bazen duvarlardaki sembollerde, haritalardaki izlerde ya da şehirlerin derinliklerindeki taşlarda yaşamaya devam eder. Belki de Tartaria hala bazı karanlık koridorların ardında nefes alıyor. Mu kıtası, Büyük Okyanus'un altındaki kayıp uygarlık. James Churchward'ın araştırmalarına göre Mu kıtası Pasifik Okyanusu'nda binlerce yıl önce var olmuş ve dünya üzerindeki medeniyetlerin çoğunun kökeni buraya dayanmaktadır. Lemuria ile karıştırılsa da Mu'nun kültürel ve bilimsel etkisi çok daha geniş bir alana yayılmıştır. Churchward, Hindistan ve Tibet'te bulunduğu Nacal tabletleri adlı yazıtların Mu halkına ait olduğunu iddia etmiştir. Bu tabletlerde ileri düzey geometri, astronomi ve ruhsal öğretiler yer alır. Pasifik adalarında bulunan megalitik taş bloklar Nanmadol, Tonga Tapu, Rapa Nui hizalanmaları itibarıyla yıldız takımlarına göre konumlandırılmıştır. DNA analizleriyle bazı Polinezya halklarının izole genetik yapısının bu bölgedeki eski uygarlıkların bir devamı olabileceği konuşulmaktadır. Bazı teorilere göre Mu halkı dünyanın dört bir yanına dağılarak Atlantis, Mısır ve Maya medeniyetlerinin temelini atmıştır. Ancak bu kadar güçlü etkileri olan bir uygarlığın tarihten tamamen silinmesi insanlık tarihine dair büyük bir manipülasyonu akıllara getiriyor. Peki bu bilgi neden bastırıldı? Mu uygarlığının spiritüel öğretisi, bireysel aydınlanma ve kolektif bilinç kavramlarını temel alıyordu. Eğer bu bilgi bugünkü dünya düzenine entegre olsaydı otoritelere olan bağımlılık zayıflayabilir, insanlar ruhsal ve zihinsel anlamda daha özgür bireyler haline gelebilirdi. Bu durum dini kurumların, merkez otoritelerin ve kitle iletişim araçlarıyla şekillendirilmiş toplumsal yapının çökmesine yol açabilirdi.
Ayrıca Mu'nun sahip olduğu varsayılan jeolojik, astronomik ve teknolojik bilgi birikimi modern bilimin temel kabullerini sorgulatacak düzeydeydi. Antik çağlarda kıtalar arası bilgi paylaşımı, gökyüzü ile mimarinin entegrasyonu ve yüksek frekanslarla çalışan enerjisel yapılar mevcut bilimsel paradigmayı kökten değiştirebilirdi. Bu yüzden bazı otoriteler bu tür bilgileri sapkın veya tehlikeli olarak yaftalayarak bastırdı. Fakat tarihin üzerine ne kadar toprak atılsa da bazı izler hep kalır. Unutturulmuş medeniyetlerin hikayeleri taşların üzerindeki motiflerde, mitolojik anlatıların satır aralarında ve bazen bir çocuğun gördüğü bir rüyada bile kendini hatırlatır. Belki de Mu sadece kayıp bir kıta değil, unutturulmuş bir potansiyelin sembolüdür. Amazon uygarlıkları, ormanın gölgesindeki bilgelik. Amazon yağmur ormanları sadece doğanın değil, aynı zamanda gizlenmiş uygarlıkların da evi olabilir. 2000'li yılların başında Brezilya, Peru ve Bolivya'da yapılan LIDAR, ışık algılama ve menzil bulma taramaları yoğun orman örtüsünün altında devasa şehir yapılarının varlığını ortaya koydu. Geometrik planlamaya sahip şehirler, yüzlerce kilometrelik kanallar ve ileri düzey tarım alanları bulundu. Xingu ve Acre bölgelerinde bulunan höyükler ve yol ağları merkezi yönetim ve gelişmiş mühendislik bilgisine işaret ediyor. 16. yüzyılda bölgeye giren İspanyol kaşif Francisco de Orellana'nın altınla kaplı şehirler gördüğünü yazması uzun süre efsane olarak kabul edilmişti. Ancak bu modern bulgular bu anlatının gerçek olabileceğini gösteriyor. Amazon yerlileri atalarının gökten gelen bilgelerden öğrendiklerini anlatırken bu kültürlerin göksel bağlantılı bir yönü olduğunu da ima ediyor. Bu tür gelişmiş yapılar Batı'nın vahşi doğa anlatısıyla taban tabana zıttır. Amazon'daki simetri şehir planları, ileri tarım teknikleri ve yıldız hizalama yapıları sözde ilkel olarak gösterilen halkların aslında ileri mühendislik ve astronomi bilgisine sahip olduklarını ortaya koyuyordu. Bu bilgi Avrupalı sömürgecilerin bölgedeki meşruiyetini tehlikeye atacak kadar güçlüydü. Zira medeniyet getirme iddiasıyla yapılan işgal ve katliamların arkasındaki ideolojik zemin bu halkların gelişmediğini inkar ederek oluşturulmuştu. Eğer bu uygarlıkların bilgi seviyesi kabul edilseydi sömürgeci güçlerin meşruiyeti çökerdi. Bu yüzden bulunan yapıların yok sayılması, üstlerinin örtülmesi ya da doğal oluşum olarak etiketlenmesi sistematik bir bastırma politikasıydı. Bugün hala bazı arkeolojik kazılar kamuoyuyla paylaşılmadan sonlandırılıyor. Bazı bölgeler ekolojik koruma alanı bahanesiyle araştırmalara kapatılıyor. Belki de bu orman sadece doğayı değil, insanlık tarihine ait çok önemli bir sırrı da koruyor. Ve bu sır yalnızca karanlıkta fısıldayan yaprakların arasında değil, belki de yıldızlarla konuşan taşlarda saklı. Hyperborea, kutup ışıklarının ardındaki uygarlık. Hyperborea, Antik Yunan'da kuzey rüzgarının ötesindeki ülke olarak bilinir. Güneşin batmadığı bu topraklarda yaşayan Hyperborealılar, tanrılarla iletişim kuran, hastalanmayan ve yüzyıllarca yaşayan bir halk olarak anlatılır. Ancak bu tanımın ardında metafor değil, belki de gerçek bir geçmiş olabilir. 16. yüzyıl haritalarında Kuzey Kutbu'nda ortasında manyetik bir dağ olan 4 parçalı bir kara kütlesi yer alır. Bu formun Hyperborea'nın merkezi olduğu düşünülür. Thule Cemiyeti, Nazi Almanyası'nın gizli okült örgütlerinden biri olarak Hyperborea'nın bilgisine ulaşmak için kutup seferleri düzenlemiştir. Bazı teoriler kutup bölgelerinde jeomanyetik kapaklar altında hala aktif enerji merkezleri ve eski yapılar olabileceğini iddia ediyor. DNA araştırmaları Sibirya'nın uç noktalarında yaşayan bazı halkların başka hiçbir topluluğa benzemeyen genetik yapılarına işaret etmektedir. Hyperborea mitoloji mi yoksa bastırılmış bir tarih mi? Eğer bu medeniyet gerçekten var olduysa onun bilgi birikimi neden böylesine sistematik şekilde gizlendi? Antik metinlerde anlatılan ölümsüz halk, güneşin batmadığı diyarlarda doğayla ve evrenle uyum içinde yaşıyordu. Fiziksel ve ruhsal olarak gelişmiş bu halkın yıldızlarla iletişim kurabildiği ve evrensel enerjiyle uyumlu bir yaşam sürdüğü öne sürülür. Eğer bu bilgiler gün yüzüne çıksaydı, bugünkü dünya anlayışımız, zaman, ölüm, enerji, sınırlar tamamen değişebilirdi. Tıpta, mimaride, enerji üretiminde ve hatta insan ilişkilerinde bir devrim yaşanabilirdi. Belki de bu yüzden Hyperborea yalnızca mitolojiye itildi.
Çünkü onun kabulü sadece geçmişi değil, geleceği de alt üst edebilirdi. Peki ya o bilgiler hala bir yerlerde saklıysa? Buzulların altında, jeomanyetik kapakların ardında ya da sadece gözlerimizin bakıp göremediği bir gerçeklik katmanında. Belki de Hyperborea hala oradadır. Sadece onu görmek için doğru frekansta bakmayı bilmemiz gerekiyordur. Bu araştırma serimizde unutturulmuş ya da yok sayılmış tüm medeniyetlerin izini sürmeye devam edeceğiz. Çünkü gerçek tarih yalnızca kazananların yazdığı kitaplarda değil, unutulmuş halkların sessiz çığlıklarında, taşlara kazılmış izlerde ve yıldızlarla örtülmüş eski yolların derinliklerinde gizlidir. Ve belki de en önemli soru şu: eğer bu medeniyetler yeniden hatırlanırsa bugün inandığımız tarihin ne kadarı yerinde kalır?